Merhaba dostlar, yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün tekrar yine Çin'deki memleketime geldim. Size göstereyim, manzara gerçekten harika. Dostlar bu şehirde ne az ne çok tamı tamına 5 yıl geçirdim. Yüksek lisansımı bu şehirde yaptım. Hangzhou şehrinde bulunan Zhejiang Üniversitesi'nde yaptım. Uzun zamandır gelemiyordum. Aslında Şanghay'a çok yakın. Toplamda 200 kilometre mesafe var iki şehir arasında ama maalesef işten güçten dolayı zaman ayırıp gelemiyordum. Bugün nihayet geldim. Ya o kadar çok özlemişim ki dostlar. Burası gerçekten yeryüzündeki cennet. Zaten Çin'de de böyle bir laf var. Diyor ki gökte cennet, yerde de Suzhou ve Hangzhou şehirleri. Manzaranın tadını çıkaralım. Burası tam ormanın içinde bulunuyor. Burası Shihu Gölü. Adı dillere destan. Bu Shihu Gölü ile ilgili yüzlerce belki binlerce şiir yazılmış. Herkes tarafından bilinen, herkes tarafından sevilen mekanlardan birisi. Ve bu şehir Çin'de en çok turist ağırlayan şehirlerden birisi. Burası aslında şehrin merkezi. Şu arka taraf böyle söyleyeyim. Bizim üniversite kampüsünün bulunduğu yer. Ve karşı tarafa geçtiğimiz zaman, şu tarafa geçtiğimiz zaman da şehrin tam merkezi. Ya şehrin merkezinde tam böyle bir yerin, böyle sessiz, gürültüsüz, huzurlu yerin bulunması o kadar güzel ki. Yani gerçekten o kadar güzel ki. Hatırlıyorum üniversitedeyken böyle dersimiz bittiği zaman dersten çıkıp buraya gelirdik. Arkadaşlar oturur, muhabbet eder, şarkı dinler, müzik dinlerdik. İşte buraya gelince o geçmiş anılarım bir anda gözümde canlanmadı değil. Ben burayı çok seviyormuşum gerçekten. Şanghay da çok güzel yani. Şanghay farklı bir yer ama burası da başka bir farklı bir yer diyeyim. Çok özlemişim ya gerçekten burada bisiklet kullanmayı. Burada bayağı zorlandık. O da Serdar Bey. Evet, burası tam 2016 yılında Çince eğitim için geldiğim üniversite. Zhejiang Üniversitesi'nin Yuquan kampüsü. Yine hatıralar, anılar depreşti. Şimdi istediğin gibi giremiyorsun, rezervasyon yapman lazım. Onu gösterip gireceksin. 127 yıllık üniversite.
Çin'e geldiğim 2016 yılından itibaren en mutlu olduğum dönem, burada geçirdiğim dönem o bir yıl. Çünkü Çince öğreniyorsun, heveslisin bir de. Yani çok da stresin yok. Öğrencilik hayat. Ama ondan sonra işte yüksek lisans zamanından itibaren her şey gitgide daha da zor olmaya başladı ama yine de Çin'deki hayatımdan gerçekten çok memnunum. Üniversite tam dağın eteğinde bulunuyor. Aslında bazen şu arkadaki dağlara çıkardık hafta sonları eğlenmek için. Şu gördüğünüz binada kütüphanemiz. Tabii ki heykelde Çin'in başkanı, Çin'in atası Mao Zedong'un heykeli. Burası da en sevdiğim yol. Üniversitenin içinde bulunan. Serdar duygulu bir şekilde ileride yürüyor. Zhejiang Üniversitesi Çin'in 3 en iyi üniversitesinden bir tanesi ama Çin'de 3. sırada böyle bir kapışma var. Jiaotong Üniversitesi, Fudan ve Zhejiang Üniversitesi arasında bir tartışma yaşanıyor ki hepsi 3. olduğunu iddia ediyorlar. Ama bu aralar Zhejiang Üniversitesi 3. sırada. Dünya sıralamasında da ilk 60'ta ya da ilk 70'te olması lazım. Son 2024 verilerine bakmadığım için net bir şey söyleyemeyeceğim. Yani gerçekten çok başarılı bir üniversite ama sosyal bilimler alanında çok da başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. O sosyal bilimlerde Jiaotong Üniversitesi ve Fudan Üniversitesi daha başarılı. Bilgisayar mühendisliği, teknik bilimlerde burası muazzam. Burası üniversitemizin spor alanı. Böyle insanların koştuğu. Gerçi stat arkada. Burası genellikle koşu için. Burada maç falan yapılmıyor genellikle. Konserler falan burada düzenleniyor. Bahar şenlikleri. Şu anda da bir etkinlik düzenleniyor. Düzenlenecek yani muhtemelen yarından itibaren. Onun hazırlıkları yapılıyor. İnsan duygulanıyor ya. 2016'dan itibaren burada eğitim görmeye başladım. Gerçi yüksek lisans için başka kampüse gitmiştik ama yine de yani bu üniversiteye gelebiliyorduk. 2020 yılından itibaren hemen hemen buraya hiç gelmedim. Gençlerin spor yaptığı, basketbol oynadığı alan yine. Bu arada Çin'de üniversitelerde basketbol takımı, futbol takımı, ya futbol o kadar da yani başarılı değil biliyorsunuz Çin'de. Çok başarılı oldukları bir alan değil futbol. Ama basketbol genellikle çok seviliyor. Ve üniversite takımları çok başarılı oluyor gerçekten. Üniversitelerde spor kültürü var. Jimnast yetişebiliyor üniversiteden veya basketbolcu yetişebiliyor. Serdar nasıl duygulandıysa Pablo Escobar gibi oturuyor şu salıncakta. Burası da okulumuzun tiyatrosu. Şu yeşilliğe bakın ya üniversitenin kampüsünde. Gerçekten. Havada kararmaya başladı. Burası bizim sıkça takıldığımız restoranlardan birisi. Restoranlar dediğim yemekhane. Bayağı tadilattan geçmiş. Restorana benzetmişler resmen. Yani böyle lüks bir restorana benziyor. İçeri girip bakalım nasıl. Bakalım yemekler nasıl içeride. Girebileceksin yani içeri. O hot pot falan da veriyorlar şeye. Üniversitede yemekler nasıl? Şöyle göstereyim. Kompost var. Pilav. Bu limon elma kompostu. Şurada gördüğünüz. Pilav, soslu pilav. Sebze yemekleri, tofu. Tofu bu balık gülü bir sebzesi varmış onun, bu balık. Yine başka bir balık türü. Dumplingler, ekmek tarzı. Dumpling yine. Çorbalar. Böyle bir yemek var. Etli pilav. Ya Çinlere bayağı hitap ediyor bu yemekler. Üniversitede hocaların arabalarına bak ya. Volvo, bu eski Nissan, Pathfinder.
BYD. Şu ne? Ha, MG spor arabası. Bir de yere tüküren Çinli abiler olmasa çok iyi olacak. Evet dostlar, şu anda bahar şenliklerine denk geldik Zhejiang Üniversitesi'nde. Bakalım bir de Çin üniversitelerinde bahar şenliği nasıl geçiyormuş. Vallahi uzun zamandır özlemiştim. Ankara Üniversitesi'nde katıldığım bahar şenlikleri aklıma geldi. Aynı heyecanı yaşıyorum şu anda. Bakalım Çin'de bahar şenlikleri nasıl geçiyor? Herkes stada toplanmış. Meyvelerimizi aldık Serdar'la. Burada coşuyoruz. Şimdi yağmur yağmaya başladı. O yüzden biraz millet yavaştan evlerine, daha doğrusu yurtlarına doğru dönüyor. Evet, bahar şenliği de bitmiş oldu. Daha doğrusu yıl dönümü kutlamaları bitmiş oldu. Ya o kadar duygulandım ki, gerçekten çok duygulandım. Çünkü ya yıllar nasıl geçiyor? Bir anda geçiyor gerçekten. Böyle bir gözünü kapıyorsun, açıyorsun. Bir bakmışsın 30'lu 40'lı yaşlara gelmişsin. 2008 yılında üniversiteye başlamıştım. Şu anda 2024 yılı. Aradan kaç yıl geçti. Yani bir nebze de olsa o yılları tekrardan hafif de olsa yaşamış gibi oldum. Yani tesadüfen geldik. Yani bu etkinliklerin olacağını bilmiyorduk. İyi ki de gelmişiz. İyi ki de bu tesadüf bugün başımıza geldi. Neyse, devam edelim. Şu anda Hangzhou'da yürüyüş yapıyoruz, Hangzhou dağlarında. Sabah saat 6 uyandık. Şimdi bisikletle gidip biraz spor yapacağız. Ondan sonra da biraz fotoğraf çekinip öyle Hangzhou'nun tadını çıkaracağız. Ya canım Hangzhou ya. Yani ne kadar gelsem, ne kadar gezsem bu sokakları, bu ormanlık alanları. Bu arada burası dediğim gibi şehrin merkezi. Yani çok da şehir dışında olan bir yer değil. Şehrin tam göbeğinde bulunan bir alan. Batı Gölü olarak geçiyor. Zaten Çin'in en güzide mekanlarından birisi. En önemli göllerinden bir tanesi. Biraz kilo mu aldım ne ya? Suratım yüz yuvarlak böyle. Bu aralar kim beni görüyor böyle? Sen kilo mu aldın? Sen kilo mu aldın? Evet arkadaşlar, kilo aldım. Çin'de sabah etkinliği olarak, sabah aktivitesi olarak yaşlı teyzelerin, amcaların yaptığı şeylerden birisi de bu karaoke. Kendi cihazlarını, hoparlörlerini alıyorlar, dışarı çıkıyorlar, böyle şarkı söylüyorlar. Demin tam şuradan, bizim üniversite kampüsü burada bulunuyor. İşte oradan bisiklet kullanarak buraya geldik. Şehir merkezine ne kadar yakın olduğunu göstermeye çalışıyorum. Karşı tarafta şehrin tam merkezi. Şu taraflar, binaların bulunduğu alanlar. Teyzem de burada şarkı söylüyor. Ve lotus çiçekleri de açmış. Burası da lotus bahçesi. Burada jimnastik olarak düşünün ama geleneksel Çin etkinliklerinden, aktivitelerinden bir tanesi. Çok eski zamanlardan Çin'de kullanılan eğlence aktivitelerinden bir tanesi diyebiliriz.
Bu dayılar da yo-yo sporuyla uğraşıyorlar. Sporu diyorum gerçekten çünkü bu işi çok ciddiye alıyorlar. Ya çok garip bir şey, gerçekten çok garibime geliyor. Acaba bu dayılar, mesela bu emekli dayılar nasıl karar vermişler, işte ben bundan sonra yo-yo sporuyla uğraşacağım. Çok ilginç bir şey ya. Mesela sabah saat 5'te 6'da uyanıyorlar. Böyle geliyorlar buraya aşkla, tutkuyla, o hobisiyle işte zaman geçiriyor. O hobisiyle uğraşıyor yani. Kafaya takmış ve mutlu. Bir insan bunu mutlu bir şekilde yapmazsa, yani pek zannetmiyorum her gün sabah sabah uyanacak, işte gelecek buraya bu şeyle uğraşacak. Genellikle bu Asya toplumlarında bu yaptıkları işi büyük bir aşkla, şevkle yapmalarını çok takdir ediyorum gerçekten. Bu arada çok iyi oldu. Sabah uyanıp bisiklet sürmem, buraya gelmem. Gerçekten uzun zamandır sabah hayatından pek uzak kalmıştım. Yani uzun zamandır ilk kez bu kadar erken uyanıyorum. Dışarıda zaman geçiriyorum. Bundan sonra sıkça yapacağım diyorum ama muhtemelen yapamam. Ben gece şeyini daha çok seviyorum. O gece geç saatlere kadar uyanık kalmaya çok daha seviyorum. Bilmiyorum niye. Muhtemelen alışkanlık diyelim artık. İşte yurtta kaldık. Yurtta da geç saatlere kadar uyanık kalıyorduk. Çok geç uyuyorduk. Öyle kaldı. Üniversite zamanında da aynıydı. Şimdi de aynı. Pek değişen pek bir şey yok. Ama sabah hayatı da gayet eğlenceli. Sabah kahvemizi de aldık bu makineden. Böyle bir alan oluşturmuşlar. Her şey böyle otomatikman alabiliyorsunuz. Gerçi biraz turistik bölge olduğu için fiyatlar pahalı ama. Evet dostlar, kahvemizi aldık. Şimdi sabah kahvemizi içe biraz da muhabbet edelim. Saçımla ilgili video başladıktan sonra saçım biraz uzundu. Şimdi saçım kısa. Bunu merak etmiş olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ben Hangzhou'ya 2 kez geldim. Bu ikinci gelişim. Yani daha doğrusu bu son 1 ayda ikinci gelişim. Bu da videonun devamı olarak çekiyorum. Saçımı Şanghay'a döndükten sonra kestirdim. Aslında biraz kısaltacaktım ama işte buradaki berberler de Türkiye'deki gibi o koltuğa oturduktan sonra alınan hiçbir karar size ait olmuyor. Kendi inisiyatifiniz dışında gelişiyor herkes. Bu kez de maalesef öyle oldu. Saçımı bildiğin bayağı kısalttı yani. Sadece videoyu izlerken garipsememeniz için bir bilgi aktarmak istedim. Şimdi Şiyo'nun kıyısında oturduk, ortamın tadını çıkarıyoruz. Yani Hangzhou da böyle bir şehir. Gerçekten böyle sessiz, sakin. Şehirden çıt çıkmaz yani. Öyle söyleyeyim. Yani 8-9 milyon nüfusuna rağmen bir şehir nasıl bu kadar doğal, nasıl bu kadar sessiz kalabiliyor? Aklım almıyor gerçekten. Şimdi dostlar, burası Batı Gölü. Çin'de bulunan en ünlü göl diyebiliriz buraya. Adı dillere destan. Çin'de muhtemelen kendisine en çok şiir ithaf edilen göl burası olabilir. Burası aslında doğal bir göl ama sonradan su mühendisleri tarafından daha da organize edilmiş, peyzaj düzenlemeleri yapılmış ve ortaya bu güzellik çıkmış. Şimdi Tang ve Song hanedanlıkları zamanında Hangzhou çok önemli şehirlerden birisi olmuş. Sürekli eğitim görmek isteyen, devlette üst düzey mevkilere gelmek isteyen öğrenciler diyeyim artık, memurlar eğitimlerini ilerletmek için buraya gelip eğitim görmüşler. Öyle önemli bir şehirmiş. Yani günümüzde de önemini korumaktadır. Biliyorsunuz Alibaba gibi, Gree gibi önemli şirketlere ev sahipliği etmekte. Çok önemli finans şirketleri bulunuyor bu şehirde. Zaten Alibaba'nın dedikten sonra diğer şirketler de çok gölgede kalabilir. Özellikle 2016 yılında yanlış hatırlamıyorsam G20 zirvesiyle daha da ün kazanmaya başladı. Sonradan işte Asya Yaz Olimpiyatları düzenlendi bu şehirde. Son zamanlarda bayağı atılım yapan şehirlerden bir tanesi. Benim de çok önemli yıllarım geçti bu şehirde. Öğrencilik yıllarım geçti. Zaten videonun başında da gezdiğim, okuduğum yerlerle ilgili size bilgi verdim. Şimdi Hangzhou'ya öğrenci olarak veya çalışmak için gelecek olan arkadaşlar için birkaç bilgi vereyim fiyatlarla ilgili. Göreceli olarak fiyatlar uygun. Şanghay'la kıyasladığımız zaman, Pekin'le kıyasladığımız zaman, genellikle Çin'in top 10 şehriyle kıyasladığımız zaman fiyatlar uygun. Tabii ki maaşlar da Şanghay'daki kadar yüksek değil. İş imkanları Şanghay'daki kadar geniş değil. Bunu da düşünmeniz gerekiyor. Ama muazzam üniversiteleri bulunuyor. Hangzhou Shifan Daxue olarak geçiyor. Hangzhou Normal Üniversite olarak geçiyor. Bir de Zhejiang Üniversitesi bu şehirde bulunuyor. Öğrenci olarak gelecekseniz harika bir şehir. Hem şehrin tadını çıkaracaksınız hem de istediğiniz zaman böyle turistik bir şehirde zaman geçirmiş olacaksınız. Öğrencilik geçirmiş olacaksınız. Yemekleri çok güzel değil. Yani Çin'de en kötü yemek bulunan şehirde diyebiliriz. Öyle bir unvanı var zaten. Hangzhou yemek cehennemi diye bir kavram var Çinliler arasında. Yemekleri çok güzel değil. Ama zaten büyük şehir olduğu için başka şehirlerin de, başka mutfakların da yemeklerini rahatlıkla bulabilirsiniz burada. Şimdi Hangzhou'lular nasıl insanlar? Arkadaşlar, Hangzhou'lular böyle ticarete çok yatkın, ticari zekası çok yüksek olan bir toplum diyeyim. Yani Türkiye'de söyleyecek olursam Kayserililer. Çin'in Kayserilileri Hangzhou'lular
ve Guangzhou'lulardır. Yani ben öyle düşünüyorum. Azerbaycan'da da Ağdamlılar. Eğer bir gün Hanca'ya turist olarak gelirseniz buradaki ferilere ya da botlara da binebilirsiniz. Bir de küçük botlar var. Öyle kürekle çekilen botlardan var. Onları da tercih edebilirsiniz. Benim fikrimi soracak olursanız yani bunlar çok sıradan. Böyle buradan, bu duraktan başlıyor. Direkt durağa kadar gidiyor. Öbüründe ise bir tane kayakçı kiralıyorsunuz. Hem kayık ve hem kayakçıyı kiralıyorsunuz. O sizin için kürek çekiyor. Ve siz de daha çok zaman geçirebilirsiniz şeyde. Çocukken bana soruyorlardı büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. Bu çöp makine arabalar var ya, çöpleri toplayan araba. Onu çok sevdiğim için ben büyüyünce çöpçü olacağım diyordum. Gerçekten hani bunu annem falan da hep söylüyor. Burada bu kayıkları görünce böyle burada şu gölün içindeki çöpleri toplayan böyle kayıklar var. Valla bunu olurum ha. Şu anda hayalimdeki iş bu olabilir. Zordur, kesinlikle zordur da şey demiyorum. Yani ben biraz da işi romantikleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Yemeğini alıyorsun, sabah geliyorsun böyle. Sabah çöpleri topluyorsun. Akşam da işte gün batımından önce çöpleri topluyorsun. Mis gibi bir iş diyorum ama tabii ki muhtemelen çok zordur bu işi yapmak. Boğaz manzarası yok mu burada? Şimdi burada bir tane kayık kiralayacağız. Bakalım ne kadar. Saatlik ücret ödüyorsunuz ama şu anda fiyatlar ne kadar olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi sahibi değilim. 师傅多少呢？ 150一个小时。 150一个小时，两个人也可以的，是不是？ 对， 啊 就你们两个人对吧？ 啊，好，是的。 你们上吧。 要两个人吗？要拼吗？ 不是，就是两个人呗。Hangzhou'da yaşadığım 4-5 yılda maalesef hiçbir zaman bu kayıklara binmedim. İlk kez biniyorum. Şimdi Hangzhou'ya gelen turistlerin ilk yaptığı şeylerden birisi bu. Maalesef bir şehirde yaşadığımız zaman genel olarak öğrenciysek çok fazla bu tarz etkinlikleri yapamıyoruz. Çünkü maliyet olarak biraz yüksek gelebiliyor. Şimdi çok şükür artık çalışmaya başladık. O yüzden bu tarz etkinlikleri rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi Hangzhou'da böyle bir gelenek var. Özellikle sevgiliyseniz ve evli çiftseniz bu kayığa binip Hangzhou'da Shihu, Batı Gölü'nün üstünde bulunan köprünün altından geçtiğiniz zaman eğer dilek tutuyorsanız o dileğin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Böyle bir efsane var. O yüzden Hangzhou'ya gelen tüm çiftler, sevgililer bu kayığa biniyor ve bir köprünün altından geçmeye çalışıyor ve köprünün altından geçtiği zaman da bir dilek tutuyor. Hangzhou ile ilgili, Batı Gölü ile ilgili bir sürü efsane bulunuyor. Bu efsanelerden en bilindiği de Batı Gölü'nün altında, dibinde kutsal bir şehrin olduğuna inanıyor Çinliler. Bu göl de güzelliğini o kutsal şehirden alıyormuş. Yani böyle bir efsane var. Diğer bir hikayede dostlar arkada gördüğünüz bir tane kule var. İsmi de Leifeng Kulesi. Leifeng Ta diye geçiyor. Leifeng Kulesi'nin hikayesi çok ilginç. Şimdi Türkiye'de bir deyim vardır. Koynunda yılan beslemek. Aslında aynı deyim Çin'de de mevcut. Koynunda yılan beslemek diye bir deyim Çin'de de mevcut. Bu deyimin tarihi nereden geliyor? Şimdi onu anlatacağım. Dostlar eskiden Batı Gölü'nün etrafında yaşayan Bai Sucun diye bir beyaz yılan varmış. Beyaz yılan, Bai Sucun belli bir meditasyon yöntemlerini kullanarak belli bir bilgelik seviyesine ulaştıktan sonra insan kılığına girmeyi başarıyor. Ve bu gölün etrafında gezinirken Şuşiyen diye bir beyefendiyle karşılaşıyor ve birbirine aşık oluyor. Birlikte oluyorlar, evleniyorlar ve bir tane erkek çocukları bile oluyor. Bir gün yeni yıl akşamında kutlamalar zamanı Bai Sucun yani yılan, beyaz yılan şaraba hesaba katmayarak şarabı içtikten sonra eski haline yani yılan haline dönüşüyor. Ve Şuşiyen hayal kırıklığına uğruyor. Yıllardır birlikte olduğu eşi, kadını, karısı aslında bir yılanmış. Yani yıllardır koynunda bir yılan beslemiş aslında. Ve bu deyimin de tarihi Çin'de buradan geliyor. Hikaye böyle mi bitiyor? Hayır. Bai Sucun aslında kocasının gönlünü kocasını tekrar geri kazanmaya çalışıyor. Aslında Şuşiyen onunla birlikte olmak istemiyor ve arkada bulunan tapınak yani Hangzhou'da bulunan tapınaklarının birine sığınıyor. Beyaz yılan tekrar onun bulunduğu tapınağa gidip onunla konuşmaya çalışıyor ama rahip izin vermiyor. Çünkü rahip onun kötü birisi olduğuna, kötü ruhlu birisi olduğuna inanıyor. Ve onu arkada bulunan Leifeng Tapınağı'nın, Leifeng Kulesi'nin altında hapsediyor. Bai Sucun'la Şuşiyen'in erkek çocukları vardı ya, o büyüyor ve annesini hapisten kurtarıyor ve tekrar birlikte mutlu şekilde yaşıyorlar. Mutlu bir aile tablosu tamamlanmış oluyor ve hikaye de böylece mutlu bir şekilde bitmiş oluyor.
gidiyoruz. Sessiz bir sabah Batı gölünde Dağların suya eteklerinde düşen yapraklar bir yerleşke. dans eder rüzgarla Güneşin kışını Burada yaşamayı hep hayal etmişimdir yani. yüzüne Hangzhou'da her şey Şuradaki de çay bahçesi. gibi durur Orada çok güzel. Çayın kokusu Hangzhou çayı içebilirsiniz. Longxing tarlalarından her yudumda geçmişim sesini duyar insan tapınaklar dağların eteğinde Manzarayı da size şu şekilde göstereyim. Muazzam bir manzarası var. Karşıda gördüğünüz yani biraz uzak ama Sihu Gölü yani Batı Gölü. Hangzhou'nun en güzel manzarası muhtemelen bu taraflardan görünüyordur. Şurada da gördüğünüz çay tarlaları. Hangzhou'nun Longxing çayı çok ünlü. Yani bu da Serdar. Severek ayrılanlar yaşarlar pişmanlık. Serdar Bey, Efendim, Hangzhou'yu tarif edecek olursak yeryüzündeki cennet işte. Daha ne diyelim? ya o herkes tarafından bilinen tarif. Size özel bir tarifi var mı Hangzhou'nun? Hangzhou'nun sizdeki yeri Siz daha iyi bilirsiniz Ünsal Bey. çok özel tabii ki. Yani beraber yaşadığımız bir sürü anılar var. Buraya Çin'deki memleketiniz diyebilir miyiz? Kesinlikle deriz. Çin'deki memleketimiz Hangzhou. Ya şimdiye kadar Shenzhen'da yaşadınız. Yanlış bilmiyorsam. Şanghay'da Bir dönem, yaşıyorsunuz şu evet. anda. Doğru. Ve birçok şehirlere gittiniz Çin'de. Sizin Doğru. için en özel olan şehir, en yaşanılabilir şehir burası diyebilir miyiz? Ya bu soru çok kapsamlı bir soru. Birçok bakımdan da değişir. Tabii ki Şangay'da yaşamanın da, Shenzhen'de yaşamanın da getirdiği avantajlar var, dezavantajlar var. Ama insanın en mutlu olduğu yer herhalde en yaşanabilir yeridir aynı zamanda. O yüzden tabii ki Hangzhou bizim birinci tercihimiz olur. Yani anıları çıkacak olursak tabii ki burada yaşadığımız 5 yıllık dönemde çok güzel anılar biriktirdik ama onları çıkacak olursak Hangzhou'yu farklı kılan şeyler ne peki? Onları çıkardık mı Hangzhou'yu farklı kılan hiçbir şey yok benim için. Ayrıca Hangzhou'yu ne yazık ki anılarımı silerek bir kenara bırakarak değerlendirebilmem mümkün değil. Sonuç olarak ağaç her yerde ağaç, bina her yerde bina, insan her yerde insan, göl, deniz her yerde aynı. Ona anlam katan bizim orada kimlerle neleri yaşadığımız, neleri paylaştığımız, o dönem hangi duygulara sahip olduğumuz ve bunlara ne anlamlar yüklediğimizle ilgili bir şey. Hangzhou benim Çin'e geldiğim ilk şehir. Haliyle bu nedenle çok özel ve hiçbir zaman da bu özel yeri değişmeyecek benim için. Bu.